Merhaba arkadaşlar, Expert Crypto kanalından hepinize sevgiler. Umuyorum herkesin sağlığı, sıhhati yerindedir. Bugünkü videomuzda ikinci altcoin sepetimizi yapacağız. Biliyorsunuz önceki altcoin sepetimiz %20 ile %30 arasında artış sağladı. Hemen arkadaşlar sepeti yaptığımızın 1-2 gün sonrasında. Tabii ki bu sepetler uzun vadeli olarak düşünüyoruz arkadaşlar ama başta da böyle kazançlar elde ettiğimiz tabii ki güzel. Bugün de ikinci sepetimizle sizlerleyiz. İkinci sepetimizin özelliği ne arkadaşlar? İkinci sepetimizde benim gelecek gördüğüm Web3 projeleri üzerine ve Launchpad'ler üzerine henüz değerlenmemiş ve ileride değerlenebilecek. Aynı zamanda ön satış yani ICO sırasında yüksek hype ulaşan, fiyatı oldukça artan ama şu an fiyatı biraz daha IDO seviyesine gelen alım fırsatı vereceğini düşündüğüm coinlerden yaptık. Bugün de videomuzda 3 tane coin olacak arkadaşlar ve bu coinler nasıl alınıyor, nasıl bir sorun çözüyor, ekipleri nasıldır, ben neden bunlara yatırım yapıyorum hepsinin detayına videoda gireceğiz. O nedenle videoyu atlamadan sonuna kadar izleyin ki hiçbir detay kaçırmayın. Bana ve kanalıma destek olmak isterseniz Expert Crypto YouTube kanalına üye olabilir ve bu videoyu likelayabilirsiniz. Hazırsanız haydi başlayalım. Video başlamadan önce size güzel bir haber vermek istiyorum arkadaşlar. New Age Investment yatırım grubu açıldı. Bu grubun amacı halk satışı öncesindeki private ve seed aşamasından katılıp yatırım yapabilmek arkadaşlar. Hem elinizde token tutmanıza gerek kalmıyor. 10 binlerce dolarlık token tutmanıza gerek kalmıyor. İşte bunları kitlemenize gerek kalmıyor. Onun karşılığında 10-20 dolar almak yerine bu gruba gelip allocation'lardan yani özel tahsis haklarından yararlanabiliyorsunuz. Benim de aralarında bulunduğum New Age Investment grubuna katılmak isterseniz videonun açıklamasındaki bu gösterdiğim Google formu doldurduktan sonra ekip olarak inceleyip uygun arkadaşları gruba davet edeceğiz. Siz de girip inceleyebilirsiniz. Aklınıza yatarsa doldurup bize gönderebilirsiniz. Böylece özel tahsis haklarını sizlerle, allocation'ları yani sizlerle paylaşabiliriz. Son katılım arkadaşlar Cumartesi akşam 8'de, sonuçları da 20 Şubat Pazar akşamı açıklayacağız arkadaşlar. Bu şekilde bu güzel haberden bahsedeyim ki arkadaşlar bundan sonra arkadaşlar allocation'lar, özel yatırım haklarını çok daha fazla kişiye, arkadaşa ulaştırabileceğiz. İlk tokenımız Trustfee. Evet arkadaşlar Trustfee Network şu anki fiyatı 0.13 dolar ve Trustfee Network arkadaşlar şu anki sıralaması 3948. Henüz daha kendini ilk binlere atamadı ama ileride atabilir. Son 24 saatlik hacmi de oldukça düşük, 180 bin dolar. Düşünün buraya 1 milyon dolar para girse 24 saatte nereye gelebilir bu fiyatlar? Sizin hayal gücünüze bırakıyorum. Aynı zamanda baktığımızda arkadaşlar tüm zamanlar grafiğine buradan nerelerden geldiğini görüyoruz arkadaşlar. 0.05'lerden gelmiş ve zirvesi 0.050 neredeyse 11-12 kat yapmış. Şu an gene düşmüş ve gördüğünüz gibi düşen trend son zamanlarda kırıldı. Yani işte gördüğümüz gibi Şubat'ın başında düşen trendi kırıldı. Çünkü arkadaşlar Trustfee bir launchpad yani ön satış projelerini lansmanının yapıldığı ve insanların yatırım yapabildiği bir launchpad, bir fırlatma rampası olarak Türkçe'ye çevriliyor. Ama bir launchpad olarak düşünebilirsiniz. Ve güzel projeler aldıkları için insanlar bu Trustfee token tutarak bu projeye katılmak istedi. Çünkü Trustfee her tutana garanti katılım hakkı veren bir launchpad arkadaşlar. Biraz daha öğrenci işi bir launchpad diyebiliriz. Ve arkadaşlar o nedenle ilk coin'imiz bu Trustfee. Ve arkadaşlar bu Trustfee'yi nasıl alıyoruz? Hemen borsalarına baktığımızda PancakeSwap, MXC ve Huda var. Biliyorsunuz ben MXC'yi kullandığım altcoin borsalarından bir tanesi. PancakeSwap'taki gibi yüksek komisyon oranları yok ya da işte slippage arttırmamız, azaltmamız gerekmiyor. Ondan MXC'yi kullanıyorum. Birçok arkadaş diyor ki hocam bize Binance'ten token versenize, MXC borsasına üyeliğimiz yok. Arkadaşlar coinler Binance'e girdiği anda zaten iş işten geçmiş oluyor. Öyle 10x'ler, 20x'ler, 30x'ler yakalamak çok zor oluyor. Tabii ki yakalanan coinler var ama oldukça az. O nedenle MXC gibi, Gateway gibi borsalarda coinleri alıp Binance'e listelendiğinde listeleme haberi gelince direkt MXC ya da Gateway borsalarına satmak arkadaşlar. Taktiğim bu benim. Tabii ki bu videoda bahsettiğimiz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. Sadece size kendi yaptığım yatırım kararlarından bahsediyorum. O nedenle arkadaşlar MXC borsasında üyeliğiniz yoksa komisyon indirimli referans linkli MXC borsa kayıt linki videonun açıklamasında mevcut. Oradan girip MXC'ye üye olabilirsiniz. Eğer MXC'ye kendi başınıza üye olduysanız ve cebinizden fazla komisyon veriyorsanız yeni bir hesapta açabilirsiniz aynı isminize, aynı pasaport işte kimliğinize. Böylece komisyon indiriminden faydalanmış olursunuz. Niye MXC borsasına komisyon verin arkadaşlar? Boş yere. O para cebinizde kalsın. Onu da yapmanın yolu videonun açıklamasına bıraktığım MXC borsasının kayıt linki arkadaşlar. Şimdi gelin bakalım Trustfee projesi nedir ne değildir biraz detayına inelim. Burada gördüğünüz gibi Web 3.0 üzerine inşa edilmiş bir arkadaşlar launchpad olduğunu görüyoruz. Ethereum tabanındaki projeleri burada ev sahipliği yapabiliyor. Binance Smart Chain, Avalanche, Polygon ve Polkadot oldukça yüksek arkadaşlar bir kapsamı olduğunu görüyoruz. Yani birçok blok zinciri burada kapsıyor ve bu blok zinciri üzerindeki projeler burada gelip ön satışlarını yapabiliyor. Mesela DAO Maker'da sadece arkadaşlar Binance Smart Chain ve Ethereum yapılıyor. Binance Smart Chain yeni geldi. İşte Polkastarter'a baktığınızda orada gene aynı zamanda ERC20 tabanında oluyor. Ve arkadaşlar işte Avalanche var. Orada sadece AVAX tabanında oluyor. Burada arkadaşlar Trustfee tüm
blok zincirleri bir araya getirme amacıyla bu işlemi yapıyor. Bu projede gelecek olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda Trust Fee'de ön satışlara nasıl katılınır, ne kadar Trust Fee token tutmamız gerekiyor ve bunları nasıl stake ediyoruz isimli video arkadaşlar. Bu videoda detaya inmiştim. Adım adım size göstermiştim. O videoda izlemediyseniz mutlaka sağ üstten bırakıyorum. Şimdi izleyebilirsiniz. Kanalımızda bu videoda var. Böylece Trust Fee'de nasıl ön satışlara garantili bir şekilde katılınır, ne kadar coin tutmak gerekiyor. Bahsettiğim gibi biraz daha öğrenci işi, bir launchpad ve garanti alım yapabildiğiniz bir alan diyelim arkadaşlar ve hemen ikinci coin'imize geçelim. Convergence arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ticker'ı CONV. Şu anki sıramız 933. Dikkat çekici bir nokta arkadaşlar. 180 binin üzerinde insan bunu izleme listesine almış. Total arzı 10 milyar. Şu an dolaşımda arkadaşlar 1.7 milyar civarında Convergence token mevcut dolaşımda var. Şu anki 24 saatlik hacmi 2.5 milyon dolar. Gene düşük arkadaşlar bu token'ın potansiyeline ve yapabileceklerine göre şu anki fiyatı 0.0079 dolar olarak gözümüze çarpıyor. Aynı zamanda Decentralized Exchange yani merkeziyetsiz finans ve borsa platformu olduğunun aynı zamanda farming yapabildiğimi ve arkadaşlar aynı zamanda Polkadot ekosistemine çalışan bir proje, bir teknoloji olduğunda bahsetmek lazım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zirvesi 0.22'ler, 0.23'ler şu anki olduğu fiyat bunun 3'te 1'i oldukça ucuz ve arkadaşlar buradan yapabileceği bir zıplama herhangi bir böyle yield farming işte Polkadot'un ya da merkeziyetsiz borsaların hype yaptığı bir boğaya ya da bir şeye denk gelirse burada arkadaşlar bu token'ın fiyatı inanılmaz yerlere geleceğini düşünüyorum ben. Yani tabii ki bu potansiyel %100 değil ama benim kendi fikrim bu arkadaşlar. Bunu da gene bahsettiğim gibi MXC borsasına alabilirsiniz. Gidip GTO'dan alabilirsiniz arkadaşlar ama kolaylık olsun diye bu videodaki 3 token'da gidip MXC'den bir sepet yapabilirsiniz. Ben genelde öyle yapıyorum. MXC borsasındaki sepetlerim var. GTO borsasında sepetlerim var. İşte Binance'de sepetlerim var. Bu şekilde siz de yapabilirsiniz. Bu token'ı da MXC'den alabilirsiniz. Arkadaşlar hafızanızı tazelemek istiyorum. Burada Convergence biliyorsunuz EcoDrop sitesinde aylarca takip etmiştik ve 25 Mart 2021'de geçtiğimiz sene yüksek interes seviyesi yani herkesin talep gösterdiği bir ön satış olarak çıkmıştı arkadaşlar. Ve burada baktığımızda ön satış fiyatını bakalım görebilecek miyiz? Evet arkadaşlar ön satış fiyatı gördüğünüz gibi 1.64 katı sadece şu an yani oldukça ön satış fiyatına yakın biliyorsunuz 12-13 katlar yaptı. Şu an neredeyse ön satış fiyatıyla aynı oranda ondan bence güzel bir alım fırsatı olabileceğini düşünüyorum. Convergence sitesine hızlıca baktığımızda da burada arkadaşlar detayına görebiliyorsunuz. Bu da white paper'ını okuyabilirsiniz. Site gayet güzel. İşte ne gibi servisleri var, ne gibi bir merkeziyetsiz borsa önerileri var. Bunları detayına bakabilirsiniz. İşte swap yapıldığından bahsediyor. Aynı zamanda likidi de sağlayabildiğinizden bahsediyor. Yani klasik bir merkeziyetsiz finans borsası arkadaşlar. Merkeziyetsiz finans çözümü diyebiliriz. İşte staking de var. Buradan gelip siz de bu projeyi inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda Convergence'ın neredeyse 73 bine varan arkadaşlar Twitter'da takipçisi de var. Burada siz de gelip bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Bu proje nedir, ne değildir Twitter sayfalarında takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzun bu kısmında OVR platformu yani OVR Metaverse ile ilgili duyurularımız olacak. İlk duyurumuz arkadaşlar Boson Protokol ile yaptıkları çok önemli partnerlik. Bu bomba gibi bir haber benim kendi kanımca. Yani Boson Protokol neydi arkadaşlar? Buradaki OVR platformu Metaverse'in içindeki kıyafetleri, itemları, eşyaları bunun bir ticaret halinde alıp satımının yapılabilmesi için bir teknolojik destek vermesi ve aynı zamanda Boson protokolünün altyapısını ve teknolojisini bu platformdaki kullanıcılarla işte Metaverse'ü kullanan insanlarla OVR yapıcılarıyla bunlarla paylaşması ve kullanması. Buradan da OVR platformu bu şekilde açıkladı. Mesela burada gördüğünüz gibi işte bu kıyafet alıyorsunuz mesela bir çizme diyor ki Boson protokolle satın al diyor ve 0.3 Ethereum olarak bahsediyor. Ne yapıyor? Burada çok güzel bir gösterim var gördüğünüz gibi sağda. Direkt burada ürün kartı NFT olarak gözüküyor ve buradan Boson protokol üzerinden alabiliyorsunuz. Yani onun için bence çok güzel partnerlik yerinde bir anlaşma yapmış OVR ekibi. Aynı zamanda Boson protokole baktığımızda da Boson protokolü arkadaşlar 70 bine yakın takipçisi olan bir hesap olduğunda görüyoruz. Aynı zamanda kıyafetleri buradan nasıl commercialize edebilirler, yani nasıl ticari bir şekilde alım satımını yapıp buradan para kazanabilirler. Mesela Vogue'la arkadaşlar bir partnerlikte yapmışlar. Buradan gelip detayına siz de bakabilirsiniz. Boson protokolde gelip inceleyebilirsiniz. İkinci duyurumuz arkadaşlar OVR ile ilgili. Ocak ayındaki OVR token burn'ü yani token yakımını yaptılar. Üçüncü token yakım biliyorsunuz bu. Daha önce Kasım, Aralık oldu ve üçüncüsü de Ocak'ta oldu. Ocak'ta 376 bin adet OVR yaktılar. OVR'nin fiyatına arkadaşlar yaklaşık olarak baktığınızda bu oldukça yüksek, yaklaşık yarım milyon dolar üzeri bir paraya denk geliyor. Bunu yakıyor arkadaşlar. Bunun yakılması neden önemli? Çünkü OVR'nin
total arzı düşüyor. Total arzı düşünce de OVR'lerin, mevcut OVR sahiplerinin elindeki OVR'lerin değerleri artıyor. Buradan gördüğünüz gibi arkadaşlar ne kadar yakılmış? %40'ı yakılmış. Yani satılan, yani bu açık arttırmayla satılan alanların, landlerin, işte arsaların elde edilen gelirin %40'ı bu şekilde yakılmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi %10'u da OVR sahiplerine, şanslı sahiplere dağıtılmış arkadaşlar. Burada gelip aynı zamanda Etherscan'den yakım linkinde görebilirsiniz. Gerçekten bunun yakıldığını ve 6 gün 23 saat önce bu yakımın gerçekleştiğini de görebilirsiniz gelip buradan detaylı bir şekilde. Ekip de açık bir şekilde bunu yazmış, buradan gelip görebilirsiniz. Daha sonra 3. ve son haberimizde arkadaşlar bu yakımın sonunda 94.000 adet OVR'yi arkadaşlara dağıtmışlar. Şanslı arkadaşlar. Ben arkadaşlar MetaMask'e baktım. Bana gelen giden bir şey yok gördüğünüz gibi. Bakalım şurada OVR. Evet, OVR, bana gelen giden bir şey yok arkadaşlar. Buradan şanslı arkadaşlar %10'u dağıtılmış. 94.000 küsür OVR arkadaşlara dediğim gibi dağıtılmış arkadaşlar. Bakalım Şubat'ta ne olacak? Şubat'ta yakım ne kadar olacak? Ne kadar alım satım yapılacak? Ve Şubat'ta şanslı arkadaşlarımıza ne kadar dağıtılacak? İşte bunun %40 arkadaşlar yakılıyor. Geri kalan %10'u da dediğimiz gibi şanslı arkadaşlara dağıtılıyor. Daha fazla bilgi için dediğim gibi burada GitHub'ı linkini gelip bakabilirsiniz. Ne kadar aylık işte token dağıtıldığını ve yakıldığını detayına burada görebilirsiniz. Aynı zamanda ekip şeffaf bir şekilde kazananları da burada yer vermiş gördüğünüz gibi. Kazananların da buradan ne kadar aldığını görebiliyoruz. 39.000 OVR almış, 44.000 OVR almış, 88.000 burada gelip siz de inceleyebilirsiniz kazananları. Umuyorum aramızdan birileri de bu kazananlar arasındadır ya da önümüzdeki aylarda kazananlar arasında olacaklardır arkadaşlar. Onun için arkadaşlar özetlemek gerekirse Boson protokolü yapılan partnerlik oldukça önemli. Neden? Çünkü hem bunları görselleştirmek için hem de commercialization kısmında, yani bunu ticari hale getirme kısmında içerideki itemları, eşyaları oldukça önemli bir partner. Ben bu haberi çok beğendim. Zaten altına arkadaşlar biliyorsunuz şöyle bir yorum yaptım. Biraz daha tease etmek için gelecek haberleri ve bu partnerlik OVR platformunun değerini de arttırıyor. Daha sonra da token burn, yani token yakımı ve bu şanslı arkadaşların kazandığı %10'luk token'ın detayına indik. Siz de umuyorum önümüzdeki aylarda eğer OVR token tutuyorsanız ya da OVR arsanız varsa bunlardan yararlanabilirsiniz. Şansınız olur arkadaşlar. Son projemize geçiyoruz arkadaşlar. Son projemiz ne? Swosh. Biliyorsunuz Swosh'un ön satışına katılmıştık ve ön satışına 0.14 dolardan alım yapıp daha sonra 0.96 dolardan satmıştık. Çok güzel karlar. Kısa zamanda kaç yapmıştık arkadaşlar ve şu anki fiyatı neredeyse ön satış fiyatının 3'te 1'ine düşmüş arkadaşlar. Ve biliyorsunuz Swosh neydi? Şuraya arkadaşlar gördüğünüz gibi bir add-on ekliyorsunuz ve bu add-on'da siz ziyaret ettikçe, reklam gördükçe reklam ücretinin gelirinin bir kısmını size Swosh token olarak veriyor arkadaşlar ve burada siz arkadaşlar pasif bir gelir elde ediyorsunuz. Hiçbir cost yok, hiçbir masrafı yok. Böyle bir proje ve gizlilik üzerine bir proje. Aynı zamanda Web3 üzerine olan bir proje. O nedenle ben de Swosh'u sepetime ekliyorum arkadaşlar. Fiyatına baktığımızda 0.055. Şu an sıralaması 1148 arkadaşlar ve total arz 1 milyar token. Şu anda dolaşımda %12'si mevcut ve 24 saatlik hacminde oldukça düşük. 430.000 dolar sadece. Bunu da buradan bahsetmek lazım. Gördüğünüz gibi neredeyse 1 dolarları çıktı ve şu an oldukça düşük seviyelerde. Herhangi bir Web3 rüzgara estiğinde Swosh'un da yukarılara geleceğini düşünüyorum. Bu aynı zamanda BAT, yani BAT diye bir proje vardı. Onun rakibi ve arkadaşlar bence Swosh BAT'tan daha iyi bir proje. Neden diyeceksiniz? Çünkü BAT'ın kendi browser'ını indirmeniz gerekiyor ama Swosh işte Safari'de olsun, Google Chrome'da olsun hepsinde eklenti olarak çalışabiliyor. Bu da artı bir özellik. Gene arkadaşlar Swosh'u da bu videoda olduğu gibi MXC borsadan alabilirsiniz ama Gateway ve KuCoin'de buradan alabilirsiniz. Aynı zamanda Gateway ve KuCoin'in de komisyon indirimi linkleri videomuzun açıklamasında mevcut arkadaşlar. Ne yaptık? TrustFi projesine baktık, Convergence'a baktık. Aynı zamanda Swosh'un projesini, fiyatını, işte ne durumda olduğunu, ön satış fiyatını inceledik. O nedenle ben de ne yaptım? MXC'den bir sepet yaptım ve bu 3 coin'i MXC'de ayrı bir sepet olarak tutacağım arkadaşlar. Ve Swosh'un projesine hızlıca baktığımızda da ne diyor? Data ownership'ini tekrar tasarlıyoruz diyor. Yani datayı, kendi datanızı sizin sahip olmanızı tekrar tasarlıyoruz. Yani sahip olduğunuz datadan siz de para kazanıyorsunuz ve istemezseniz de kapatıyorsunuz arkadaşlar. Ben para kazanmak istemiyorum diyorsunuz. O zaman da internet dolaşırken reklam görmüyorsunuz. Ve şu an arkadaşlar Swosh'un da oldukça iyi destekçileri var. Aynı zamanda CoinList'te erken aşamada yatırım yapan şirketlerden, borsalardan bir tanesiydi bu proje. Swosh o nedenle bence gelecek için önemli potansiyel sahibi olduğunu düşünüyorum. Diyelim arkadaşlar, videoyu yavaştan bitirelim. Bu sepetimizde ne yaptık? MXC borsasından bir sepet yaptık. TrustFi, Convergence ve Swosh tokenlarından güzel bir gelecek vadeye uygun bir sepet yaptık uzun vadeli. İşte Web3 olsun, Decentralized Finance olsun, merkeziyetsiz finans yani. Bunların üzerine yoğunlaşan 3 coin'den oluşan bir sepetti arkadaşlar. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse arkadaşlar
arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza atın ki onlar da yararlansın. Bize daha büyük bir aile olalım. Şimdiden izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun. Bir like, bir yorum süper olur. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.